Sıfırdan uzmanlığa Blender derslerinin animasyon bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde animasyon konusunda giriş yapacağız. Bizim Blender'da animasyon yaparken kullandığımız 3 temel editör var. Bunlar Dope Sheet, Timeline ve Graph Editor. Drivers ve Nonlinear Animation'ı daha sonraki bir videoda anlatacağım. Bu aşağıda gördüğümüz editör bizim Timeline editörümüz. Biz bunu genelde şu şekilde kapatırız. Sadece şuradaki düğmeler görünse yeterlidir bizim için. Ardından ekranın kenarına geliyorum ve mouse simgem artı olunca yukarı doğru kaydırıyorum. Bir çizgi beliriyor. Bu çizgiyi bıraktığımda ekranımı ikiye bölmüş oluyorum. Ve buradan Dope Sheet editörümü açabilirim. Aslında Timeline editörle benzer bir arayüze sahipler. Animasyona giriş yapmadan önce sizlere kısaca bir FPS'ten bahsetmek istiyorum. Şuradaki output panelimizi açarsak burada bir frame rate ayarımız var. Burada 24 FPS yazıyor. FPS bir animasyonda veya videoda saniyede gösterilen kare sayısını ifade ediyor. Mesela bir animasyonda 24 FPS ile çalışıyorsak bu animasyon her saniyede 24 farklı görüntü gösteriyor demektir. 24 FPS genelde sinema standardıdır ve sinematik dediğimiz akışı sağlıyor. 30 FPS ise genelde sosyal medyada kullanılıyor. 60 FPS değeri ise genelde oyunlar için kullanılıyor. Çünkü hızlı aksiyon sahnelerinde daha pürüzsüz bir görüntü sağlıyor. FPS değerinizi belirlerken hem projenizin hedef kitlesini hem de teknik gereksinimleri göz önüne bulundurmanız gerekiyor. Çünkü FPS'iniz ne kadar yüksek olursa alacağınız render'ın süresi de o kadar artıyor. Mesela 24 FPS bir görüntüyü renderlarken bilgisayarınız 24 tane kareyi renderlayıp 1 saniye oluşturuyor. 60'ta ise 60 tane kareyi renderlayıp 1 saniye oluşturuyor. Yani FPS'inizi 24'ten 60'a çekmek aslında render sürenizi bir bakıma 2 kattan fazla bir süreye çekmek oluyor. Biz genelde animasyonlarda 24 FPS kullanıyoruz. Çünkü genelde sinematik bir bakış açısı sağlıyor ve render süremizi de bir bakıma azaltıyor. FPS konumuz da bu şekildeydi. Burayı kapatabilirim. Buradaki küpümüz üzerinden şimdi size biraz animasyon hakkında bilgi vereceğim. Biz animasyon yaparken buradaki panelimizi kullanıyoruz. Bu bizim timeline dediğimiz bir panel. Biz buralara keyframe'ler yerleştiriyoruz ve bu şekilde animasyonumuzu oluşturuyoruz. Ekrandaki kamerayı ve ışığı silelim. Key eklemek için I tuşunu kullanıyoruz. Ben şu anda bu küpü seçtim ve I'ya bastım. Şu anda benim dope sheet'ime yani timeline'ıma 4 tane nokta belirdi. Bu aslında tek bir noktadan oluşuyor. Şuradan Samera'yı küçültürsem aslında şu anda tek bir noktadayız. Bunun altında belli başlı diğer alt kategoriler var. Mesela Object Transform'u açtığımda şu anda bu objenin lokasyonlarına, rotasyonlarına ve boyutlarına birer key attı. O yüzden şu anda burada bir sürü key görünüyor. Şu anda animasyonumuz 1. frame'de. Ben animasyonumuzu 30. frame'e getiriyorum ve küpümü ileriye doğru götürüyorum. Şu anda küpümüz buraya geldi. Ardından tekrar I'ya basıyorum ve şu anda 2 tane keyframe'imiz oluştu. Artık küp bu keyframe'ler arasında gidip gelecek. Birinci key'imizde modelimiz kendi default konumundayken 30. frame'de ileri aldık. O yüzden 30. frame'e geldiğinde ileri gidiyor ve geriye çektiğinde geri gidiyor. Tekrardan geldiği yere geri gitmesini istiyorsak buradaki frame'i Shift ve D tuşlarına basarak kopyalıyoruz. Ardından ileriye doğru götürüyoruz ve 60'a getirdim. Şu anda küpümüz 30'a kadar ileri gidiyor ve 60'a kadar geri geliyor. Eğer biz FPS ayarlarından 60'ı seçseydik şu anda bu hareketi 1 saniyede yapmış olacaktı. Yani 1 saniyede hem ileri gidecekti hem de geri gelecekti. Ancak biz 24 kareyi seçtik. Yani ben bunu alırsam ve 24 kareye getirirsem, bunu da alır ve 48. kareye getirirsem artık şu anda bu işlem 2 saniye sürmüş olacak. 1 saniyede 24'e gitti. Ardından 1 saniyede geri gitti. Buradaki sayılar bizim karemizi belirliyor. Yani şu anda 48. karede küpümüz geri eski konumuna geri geldi. Aynı şekilde biz buradaki timeline editörden bitiş süresini 48 yaparsak artık animasyonumuzu Space ile oynattığımızda 1. frame'den 48. frame'e kadar animasyonumuzu oynatacak. Peki biz bunu otomatikleştiremez miyiz? Yani her yaptığımız harekette sürekli I'ya mı basmamız gerekiyor? Tabii ki hayır. Animasyonumu durduruyorum ve başa alıyorum. Dope sheet'imi yukarı alabilirim. Timeline editörümüzün şu kısmında bir adet auto keying var. Biz buna bastığımızda artık küpümüzün yaptığı her harekete program otomatik key atacak. Diğer oluşturduğum keyleri siliyorum. Timeline'ımda 20. frame'e geldim. Küpümü X yönünde ileri alıyorum. Bıraktığımda key otomatik atıyor. Buradan 30'a geldim. Biraz yukarı alalım. 40'a geldim. Biraz buraya taşıdım. Ardından 48'e geldim. Biraz da şuraya taşıdım. Artık animasyonumu oynattığımda bu şekilde küpüm hareket ediyor. Aynı zamanda animasyonu başlattıktan sonra küpü istediğiniz gibi hareket ettirebilirsiniz. Küpümü seçtim. Space ile animasyonu başlattıktan sonra G'ye basarak küpümü hareket ettireceğim. Animasyonum bittikten sonra küpüm benim mouse'umu götürdüğüm şekilde hareket ediyor. Bunu çok kullanmasak da yine bunu da göstermek istedim. Buradaki timeline'ımızın genel mantığı bu şekilde. Yani bizim animasyondaki bütün hareketlerimizi buradaki timeline'dan ayarlıyoruz. Şimdi biraz graf editöre bakalım. Dope sheet'imi şöyle biraz aşağı indiriyorum ve buradan graf editörümü açmak için yeni bir editör penceresi açıyorum. Ardından buradan graf editörü seçiyorum. Graf editör bizim animasyonumuzu daha da detaylı ayarlayabileceğimiz bir editör. Ekranımı bu şekilde yatay görmek istiyorum şu anda. Ardından animasyonumu oluşturuyorum. 1. frame'deyim. I'ya bastım ve şu anda küpün mevcut konumunu
animasyonunu ayarladım. Ben 3 saniyelik bir animasyon yapmak istiyorum. Bu yüzden buradaki sayıya 72 giriyorum. Ve şu anda 72 karelik bir animasyonum oluştu. Buradaki timeline her 24 karede şu anda 1 saniyeyi temsil ediyor. Burası 1 saniye, burası 1 saniye ve burası 1 saniye olmak üzere 3 saniyeden oluşuyor şu anda bizim animasyonumuz. Birinci frame'deyken küpümüz burada. Ben bu keyframe'imi 72'ye getiriyorum ve daha sonradan küpümü ileri alıyorum. Şu anda animasyonum 1'den 72'ye kadar 3 saniye sürüyor. Mouse'umuzun orta tıkıyla graf editörümüzde gezebiliriz. Ctrl tuşuna bastıktan sonra mouse'umuzun orta tekerleğini kullanarak graf editörümüzü küçültüp büyütebiliriz. Buradaki renklerin her biri bir koordinat düzlemini ifade ediyor. Şurayı açarsak daha detaylı görebiliriz. Şu anda biz animasyonumuzu sadece x koordinatlarında verdiğimiz için burada sadece x görünüyor. Ancak ben şöyle yaparsam, mesela animasyonumun 24. saniyesinde küpümü biraz yukarı alırsam ve 48. saniyesinde tekrar aşağıya alırsam şu anda bir de z koordinatı eklendi. Burada gördüğünüz hareket aslında bu küpün yaptığı hareket. Yani küpünüzün yaptığı hareketi aslında buradan görebiliyorsunuz. Küpümüz başlangıçta 0 noktasındaydı. 24. frame'de yavaşça yukarı çıktı. 24. frame'den 48. frame'e doğru da inmeye başladı. Soldaki kısımdan görmek istemediğimiz kısımları kapatabiliriz. Mesela bizim x koordinatımızı artık ayarladığımız için ve x ile bir işimiz olmadığı için x location'ı kapatabiliriz. X location'ı kapattığımda artık sadece z koordinatını görüyorum. Diğer kısımları da şu şekilde basılı tutarak kapatabiliriz. Y'yi de kapatalım. Buradaki düz mavi çizgi bizim graf editörümüzün orta çizgisi. Bu bir koordinat düzlemi değil. Biraz geriye geliyorum. Mesela şu anda 24'e geldim. Ben bu küpümün yüksekliğini buradaki key'den ayarlayabilirim. G'ye bastığımda buradan istediğim gibi animasyonumun key'ini ayarlayabiliyorum. İstersem biraz sağa kaydırabilirim. İstersem sola kaydırabilirim. Veya istersem aşağı çekebilirim. Mesela şöyle yaptığım zaman yavaşça yukarı gelecek. Ardından birden aşağı inecek. Oynatalım. Gördüğünüz gibi buradaki çizgiyi şu anda taklit ediyor. Tekrardan 24. frame'e geri getiriyorum. Burada iki tane bizim noktamız görünüyor. Buradaki noktalar her key'de bulunuyor. Bu key'lerden tutup istediğim gibi animasyonun şeklini değiştirebilirim. Mesela şöyle yapalım ve oynatalım. Küpümüz şu anda buradaki hareketi taklit ediyor. Ctrl Z ile geri alabiliriz. Aynı zamanda biz buradaki hareketimizi de değiştirebiliriz. Keyframe'e tıkladıktan sonra V tuşuna basıyorum ve burada bize Keyframe Handle Type isminde bir menü açılıyor. Ben buradan vektörü seçeceğim. Vektörü seçtiğimde düz gidecek ve düz inecek. Diğer iki keyframe'e de aynısını yapıyorum. Buradan vektörü seçiyorum ve şu anda kıvrımsız düz gidiyor ve düz iniyor. Bunu mesela robotlar için kullanabilirsiniz. Animasyonumuz şu anda şu şekilde oldu. Buradan istediğiniz gibi seçim yapabilirsiniz. Mesela free diye bir ayarımız var. Buradan free'yi seçtikten sonra key'imizin öncesini ve sonrasını ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz. Ben şu anda free'yi seçtim. Buradaki noktadan tutuyorum ve burayı kaldırıyorum. Buradaki noktadan da burayı kaldırıyorum. Şu anda buradan gördüğümüz üzere küpümüz yukarı gidecek. Ardından aşağı biraz gidecek. Sonra tekrar yukarı gelecek. Sonra tekrar aşağı inecek. Hemen oynatalım. Sanki orada bir zıplama varmış gibi oldu. Mesela bir zıplama animasyonu yapalım. En başa geliyorum ve bütün key'lerimi sildim. Graf editörümü şöyle biraz kapatabilirim. Tekrardan ben 3 saniyelik bir animasyon istiyorum. Birinci key'de burada olması için I'ye bastım ve bir key ekledim. Ardından 72'ye geliyorum ve küpümü biraz hareket ettiriyorum. Burada olması yeterli. Kamerayı biraz kenara alabilirim. Küpüm şu anda buradan buraya hareket ediyor. Ancak başlangıcı ve sonu yavaş olduğu için ben bu iki key'imi shift tuşuyla seçiyorum. V'ye basıyorum ve vektör diyorum. Vektör dediğimde artık bu key'in etrafı kare oldu. Az önce yuvarlaktı. Şu anda animasyonda küpüm yavaşlama yapmadan iki konum arasında gidiyor. Şimdi yapmam gereken ben bu küpü şu şekilde zıplatmak. Bunu graf editörden kolayca yapabilirim. Bunun için öncelikle X lokasyonumu kapatıyorum. Ardından Y ve diğer rotasyonlarımı da kapatıyorum. Bize sadece Z lazım. Animasyonum 3 saniye. Ben bu küpün her saniyede bir kez zıplamasını ve inmesini istiyorum. 24. saniyede küpüm yere insin. Bu yüzden 24. kareye bir adet key ekliyorum. Key eklerken viewport'ta veya dope sheet veya graf editörde olmanız farklılık gösterecektir. Eğer 3D viewport'tayken key eklersiniz direkt key ekler. Ancak editör üzerindeyken I'ya basarsanız size burada bir menü açılır. Bu menüleri de ileride anlatacağım. Şu anda 24. frame'de yerde olmasını istedik. 12'ye geldim ve burada da bir key ekliyorum. Hareket ettirirken sağa sola kaçmasını istemiyorsak G'ye bastıktan sonra Y'ye basabiliriz. Artık şu anda key'imiz ben ne kadar mouse'u sağa sola oynatsam da sadece yukarı aşağı gidecektir. Aynısını X'e basarak da yapabiliriz. Artık şu anda key'im sadece sağa ve sola hareket ediyor. Tekrardan Y'ye bastım ve yukarı aldım. Şu mesafe iyidir. Sol tıklayarak bıraktım. Birinci key de yerde, 12. key de havada ve 24. key de tekrar yere düşecek. Key'lerimi seçiyorum. Shift ve D yapıyorum. Ardından G'ye bastıktan sonra X'e basıyorum. Çünkü sağa sola kaymasını istemiyorum. Sağa doğru çektiğimde bir tane daha oluşturmuş olduk. Sol tıklayarak seçimden çıkıyorum. Artık küpüm zıplıyor, iniyor ve tekrar zıplayıp iniyor. Ardından bunu 3. sefer için tekrarlıyorum. Key'lerimi seçtim. Shift ve D yaptım. G'ye basıp X'e bastım. Kenara doğru getiriyorum. Şuradaki key'lerimi birleştiriyorum. Kontrol edelim. Şunu da şu şekilde sona çekersek daha düzgün bir animasyon elde etmiş olacağız. Animasyonumuzu izleyelim. Yere değdiği andaki key'lerimizi vektör yapabiliriz. Tıklıyorum ve vektör diyorum. Şuna da vektör diyebilirim. Şu zaten vektör. Animasyonumuzu oynatalım.
Mesela zıplama animasyonlarında her bir düşüşten sonra küpün yükseleceği mesafe azalması gerekir. Bu olayları ben size animasyon kurallarında anlatacağım. Çünkü animasyonları kafamıza göre yapmıyoruz. Her animasyonumuzun bir kuralı var. Mesela bu key böyle durabilir. Ama şu key'i biraz aşağıya alıyorum. Şu kadar yeterli. Şu key'i de daha da aşağıya alıyorum. Bu da bu kadar yeterli. Tekrar oynatalım. Artık her bir yere düşüşten sonra tekrar havaya kalkan küpün biraz daha aşağıda durduğunu görebiliyoruz. Bu yaptığımız zıplama animasyonunda objemizin ne olduğu da önemli. Objemiz eğer bir plaj topuysa daha farklı, ağır metal bir kutuysa daha farklı tepkiler verecektir. Şu anda bu key'leri ve graf editörü anlayamamış veya kafanız karışmış olabilir. Serinin diğer videolarını izlediğinizde kafanıza daha rahat oturacaktır. Çünkü bu sefer daha detaylı örneklerle anlatacağım. Hatta karakter animasyonları ve FPS animasyonları da yapacağız. O videoları izlediğinizde bu animasyon mantığını daha rahat kavrayabilirsiniz. Ben size animasyonun kurallarını da anlatacağım. Dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Animasyonumuzun daha gerçekçi olması için. Blender'da animasyon yapmak genel hatlarıyla bu şekilde.